Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz harika çantadan yapacağız hep birlikte. Çantamız görmüş olduğunuz gibi halkalardan yapılıyor. Kağıt iple yaptım. Çantamızı ister astarlı ister astarsız olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir çanta çalışması. Umarım severek yaparsınız. Şöyle yakından göstereyim. Çantamız bu şekilde. Evet, şimdi dilerseniz çantamız için gerekli olan malzemelerimizi sayalım. Çantamız için 34 adet halkaya ihtiyacımız var. 8 santimetre çapında ve 12 santimetre çapında çanta sapına ihtiyacımız var. Ben aynı renk bulamadım arkadaşlar sap için. Onun için siyah aldım. Zaten örünce de üzerinde rengi gözükmüyor. Bunun dışında şöyle Gilan Natura kağıt ip marka kullandım ben. 250 gram kağıt ip kullandım. Şöyle 3,5 milim tığ kullandım. İğneye ve makasa ihtiyacımız var. Çanta sapını genişliğini göstereyim. Şöyle 12 santimetre çapında. Halkalarımız da şöyle 8 santimetre çapında arkadaşlar. Siz eğer 8 santimetre çapında bulamazsanız 6 santimde olabilir. Ama bu sefer mesela ben 34 tane kullandım. Siz artık onu çoğaltabilirsiniz, artırabilirsiniz. Şimdi dilerseniz örgümüze geçelim. Evet, halkamızı alıyoruz. Şu şekilde halkamızı alıp ipimizi şu şekilde geçiriyoruz. Ve etrafına şu şekilde örmeye başlıyoruz. Yani sık iğne yapıyoruz. Halkamızın etrafını dolana dolana sık iğne yapıyoruz. Halkadan arkadaşlar 34 adet lazım. Tekrar edeyim. Başında bazen kaçırabiliyorlar. Sonra soruyorlar kaç adet halka lazım diye. ...34 adet halkaya ihtiyacımız var. Çanta sapına da 2 adet. Ben bir tanesini gösterdim ama 2 adet çanta sapına ihtiyacımız var. Halkamızı bu şekilde dolana dolana şu başlangıç yerine kadar toplamda 60 adet, bakın şöyle sık iğne diyeyim artık buna, şöyle sayın 1 2 3 4 5 diye 60 adet sık iğne olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Evet, halkamın etrafını 60 adet sık iğne olacak şekilde dolandım arkadaşlar.
60 adet sık iğne yaptıktan sonra şöyle halkamızın etrafını 1 2 3 4 5 6 7 8 defa dolandıktan sonra şöyle 2 karış kadar ip bırakıp ipimizi kesiyoruz. İpimizi kestikten sonra iğnemizi geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şu ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden iğnemizi geçirip önce şunu asılmam lazımdı. Şöyle. Şimdi iğnemizi geçiriyoruz. Ve ilk yapmış olduğumuz sık iğneden iğnemizi şu şekilde geçiriyoruz. Buranın şöyle birleştirmesini yapacağız. Daha sonra son yapmış olduğumuz sık iğneden öne doğru sık iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle bakın. Birleştirme belli olmadı, sanki orada hep şey varmış gibi. Dikiş yeri belli olmadı diyeyim daha doğrusu. Şimdi bundan sonra şu en son geçirmiş olduğumuz iğnemizi geçirmiş olduğumuz yerden sayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31. ilmeğe sık iğnenin tepesine iğnemizi geçiriyoruz ve şöyle arkadan çıkartıyoruz. Şöyle. Daha sonra iğnemizi ilk geçirmiş olduğumuz yerden çıkartıyoruz. Şu şekilde. Arkalı, önlü bu şekilde geçirdik. Daha sonra yanındaki sık iğneden değil, hemen şuradan bakın, iğnemizi arkaya doğru geçiriyoruz. Şu şekilde. Daha sonra hemen yanındaki sık iğneden ön kısma geçiriyoruz. Daha doğrusu ip yürütüyoruz bu ilmeklerin arasından ve 6. ilmekten iğnemizi çıkartıyoruz. Çıkardıktan sonra şu şekilde bir çapraz olacak. Bunu da bakın şu geçen yerden 1 2 3 4 5 6. ilmeğe tekrar iğnemizi geçiriyoruz. Alttan 6. ilmeğe iğnemizi geçirip tekrar yukarıda bakın buradan iğnemizi tekrar geçiriyoruz. Şöyle bir çapraz oldu. Tekrar buradan birinci sık iğneden değil, ikinci sık iğneden iğnemizi geçiriyoruz. Sonra yanındakinden öne geçiyoruz. Onun yanındakinden arkaya iğnemizi geçiriyoruz. 6. ilmekten iğnemizi tekrar çıkartıyoruz.
Tekrar çaprazlama yapıyoruz ve şu son yapmış olduğumuz yerden 1 2 3 4 5 6. ilmeğe iğnemizi geçirip şu şekilde ve tekrar şu kısımdan çıkarıyoruz. Yine böyle bir çaprazımız oldu. Tekrar bu çıkan yerden ilk yanındaki sık iğneden değil, onun yanındaki sık iğneden iğnemizi geçiriyoruz. Onun yanındakinden ön kısma geçiyoruz. Onun yanındaki sık iğneden evet, altıncıdan tekrar şöyle çaprazlama yapıyoruz. Son yapmış olduğumuz yerden yine 1 2 3 4 5 6. ilmeğe iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar şu çıkmış olduğumuz yerden yukarıya iğnemizi geçiriyoruz. Tekrar hemen yanındaki sık iğneden değil, onun yanındaki üçüncüden iğnemizi geçiriyoruz. Onun yanındaki sık iğneden öne geçiyoruz. Arkadaşlar, zevkli ve yani 2 günde yaparsınız kesin. Eli hızlı olanlar daha da çabuk yapabilir. 1 2 3 4 5 6. ilmeğimizi yaptık. Tekrar aşağıdan 1 2 3 4 5 6. ilmeğe şu şekilde geçirip tekrar yukarıya aynı yerden iğnemizi çıkartıyoruz. Tekrar hemen yanındaki değil, onun yanındaki sık iğneden iğnemizi geçirip evet. Şimdi tekrar aşağıya 1 2 3 4 5 6. ilmeğe geçiriyoruz ve son çaprazımızı yapıyoruz. Şöyle bisiklet tekerleği gibi bir şey oldu. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bu ipimizi şöyle tutup şu orta kısmın şuradan, bakın, iğnemi buradan geçiriyorum. Şöyle şu ilk yapılan boşluğun hemen karşısından iğnemi geçiriyorum. Bu sefer buradan alttan yukarıya doğru iğnemi geçiriyorum. İğnemi geçirdikten sonra şöyle bir sıktım ve rastgele buradan da geçirebilirsiniz, buradan da geçirebilirsiniz iğnenizi. Şu şekilde bu aralıklardan bir aşağıdan bir yukarıdan iğnemizi boşluklardan geçirerek, her boşluktan, ama boşluk atlamayın, her boşluktan iğnemizi bir alttan bir yukarıdan olarak bu şekilde geçiriyoruz. Bisiklet tekerleğimizin orta kısmını yapıyoruz böylece. Bir aşağıdan bir yukarıdan her boşluğa
Şöyle bakın, birinci sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra daha yapacağım. Şöyle. Çok kolay yapımı. Hem zevkli. Hem gösterişli diyeyim artık. Boşluk atlamadan yapalım arkadaşlar. Evet, 2 sıramı yaptım. Hatta üçüncüye geçmişim, pardon. 2 sıra yaptıktan sonra arkadaşlar bu sefer ters yönde yapacağız. Hep böyle saat yönünde gidiyorduk. Şimdi tam tersini yapacağız. Ters yönde iğnemizi geçireceğiz boşluklardan. Şöyle. Yani şu boş kalan yerleri dolduracağız bu sefer. Çubuklarda boş kalan yerleri dolduracağız. Bakın şu mesela boşluktaydı. Şimdi bunun üzerinden geçiyoruz. Yani bir örümcek ağı gibi düşünün. Bunda yine 2 sıra gidiyoruz. Boşluk atlamadan gidelim. Evet, son sıramızda geçelim. Evet, ilk sırada böyle geçtikten sonra arkadaşlar, şu iğnem çıktı şuradan. Evet arkadaşlar, bakın örümcek ağımız oluştu ya da tekerleğimiz, siz ne derseniz. Şimdi bu ipimizi, şu bakın şu tepede bir tümseklik var, oradan iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle geçirdikten sonra şu çubuklardan birisine, bu da olur, şu da olur, şu çıkış noktasından şöyle ipimizi geçiriyoruz. Evet. Şöyle şu çıkış noktasından çıkardık. Bu kalan ipimizi kesmiyoruz. Bunu dikiş için kullanacağız. Bu şekilde 34 adet yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 34 adet halkamızı yaptık. Hatta ben bir kısmını birleştirdim. Size şimdi birleştirmesini göstereceğim. Şöyle ip bırakmıştık. Bırakmış olduğumuz ipe iğnemizi geçiriyoruz.
geçirdikten sonra şöyle diğer halkamızın şu ilmeklerden yine aynı yerden geçiriyorum. İki defa gittikten sonra hemen yanındaki ilmekten yine iğnemi geçirip bu sefer şu karşıdakinin yanındakinden bu şekilde tutturuyorum. Daha sonra bu kalan ipimi şuralardan yürüterek şu sık iğnelerin tepesinden yürüterek kesiyorum. Birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben çantamın şöyle bir parçasını birleştirmiştim. Şöyle 4'e 3 olarak 12 parça birleştirdim. Daha sonra öbür tarafın şöyle 8 tanesini birleştirdim. Buna nasıl birleştireceğimi göstereyim size. Aynı şekilde burada yaptığım işlemin aynısı olacak. Şimdi burada tek dikkat etmemiz gereken şey, burada rastgele karşılıklı birleştirmiştik ama bu sefer sayarak birleştireceğim. Buradan bakın karşıya geçerken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. ilmekten ya da 28. ilmekten diyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 29. ilmekten geçiriyoruz. Yine burada da 2 defa gel git yapıyoruz aynı yerden. Yan taraftaki ilmeğe geçiyorum. 2 defa da oradan dikeceğim.
Şimdi bu ipimi koparmadan şu sık iğnelerden gel git yaparak şuraya 14. ilmeğe kadar şu şekilde bir alttan bir üstten geçerek 14. ilmeğe kadar getirelim arkadaşlar. Evet, 14. sıraya kadar ipimi yürüttüm. Şimdi diğer parçamı alıyorum. Diğer parçamı da şöyle aynı şekilde karşılıklı yine 2 defa iki defa geçtikten sonra bu sefer yanındaki ilmeğe geçiyoruz. Yine oradan da ben 2 defa yapıyorum ama arkadaşlar siz 3 de yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Evet, 2 defa yaptıktan sonra tekrar ipimi buralarda 3-5 sık iğne ilerletip keseceğim. Burada ipim biraz karıştı. Yani şu birkaç sıra gelince ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kısmı diktik. Şimdi şu parçamızı karşıyla birleştireceğiz. Ben şu aralarda 14 sık iğne bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şu orta kısımda 14 sık iğne bırakıyorum. Ona göre dikiyorum. Yani siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz ama ben böyle denk düşürdüm. Şimdi 14 sık iğne şu saydıktan sonra buradan da 14.'ye şöyle tekrar dikişimi yapıyorum. Birleştirmemi yapıyorum. Birleştirme bu şekilde. Hiçbir zorluğu yok. Burayı da bu şekilde dikelim. Bundan sonrasını siz kendiniz dikebilirsiniz. Karşılıklı sık iğnelerden iğnemizi geçirerek birleştiriyoruz. Bunun tek zorluğu arkadaşlar kamera karşısında dikmek. Normalde dikerken daha pratik oluyor insan ama burada biraz heyecan mı yapıyoruz bilmiyorum. Evet, 2 defa gittim. Şimdi ipimi yine aynı şekilde şu aralıklardan geçirerek sağlamlaştırıyoruz.
ipimizi burada kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde buraya 2 tane daha şu şekilde diktikten sonra çantamızın diğer parçası da bitmiş oluyor. Daha sonra çantamızın, şöyle göstereyim, tam bitmedi ama şöyle yanlarda birleştirme yapacağız. Şöyle yanları da şu şekilde birleştireceğiz. Orayı da parçayı bitince gösteririm. Evet arkadaşlar, çantamızın ön ve arka kısımlarını bitirdik. Şu şekilde 2 adet diktik. Şimdi yan tarafları birleştirmeyi göstereceğim. Yan ve taban kısmını. Yine aynı yöntem, hiçbir fark yok arkadaşlar. Yine buradan 14. ilmeğe kadar geliyoruz. Buradan da 14. ilmekte karşılıklı dikiyoruz. Hiçbir fark yok. Sadece burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar, ipinizi çok fazla kasmayın. Çünkü yana kıvrılacak biraz. Şöyle tutun. Şimdi bu yaptığınız neydi derseniz, iğnem zor geçtiğinde plastik eldiven veya balonla çekiyorum. Çok rahat çekiliyor. Zorlanıyorsanız siz de yapabilirsiniz. Evet. Şekil bu arkadaşlar. Bu ipimizde tekrar 2 sıra yaptıktan sonra yürütüyorum yine buralardan. Şöyle 5-6 sıra gittikten sonra keseceğim. Bir de şöyle geçeyim. Çaprazlama yapayım. Evet, bunu böyle diktikten sonra şu karşı taraftan da bu sefer buraya dikeceğiz. Diğer parçaya. Şu şekilde olacak artık. Yine aynı işlem. Hiçbir fark yok yani. Burada tek fark, şu diktiğimiz yeri biraz gevşek bırakıyoruz. Çok sık yapmıyoruz. İpimiz kırılmasın, kopmasın diye. Bu şekilde karşılıklı dikelim. Evet arkadaşlar, çantamızın kenarlarını diktim. Şu şekilde. Şimdi taban kısmını dikeceğim. Şöyle göstereyim. Şu kenar kısmı şöyle. Şurası yine kenar kısmı. Tabanında yine şu şekilde 4 tane birleştirdim ve şu şekilde
birleştirerek dikeceğim. Taban kısmında da hiçbir fark yok. Aynı tarif ettiğim gibi motifleri birleştirirken şuradan ikişer tane, aralarda 14 ilmek kalacak şekilde, buralardan yine 14 ilmek, bu şekilde dikeceğiz. Şöyle bir tanesini göstereyim. Şimdi bu 14. ilmeğim benim. Buradan da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. ilmekten iğnemi geçiriyorum. Daha sonra yine aynı yerden şu şekilde birleştiriyorum. İkinci ilmeğime geçiyorum. Burayı da 2 defa gel git yaptıktan sonra şu şekilde. Şimdi isterseniz 14 ilmek buraya kadar yürütün, isterseniz ipinizi kopararak devam edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Evet, 14 ilmek yürüttüm ben arkadaşlar. Buradan da 14 ilmek saydım ve karşılıklı birleştiriyoruz. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Evet, burayı da bu şekilde tutturduk. Şu karşıdan da tutturduktan sonra bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Tabanı dikmeye. Ondan sonra sadece çantamızın sapı kalıyor. Sapında görüşmek üzere. Evet dostlar, çantamızın dikimi tamamlandı. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu, çok şık oldu.
Şöyle iç kısmı. Çantamız böyle. Şimdi isterseniz çantamızın sap kısmına geçelim. Sap için arkadaşlar aynı halkalarını yaptığımız gibi kameramı ayarlayayım. Aynı şekilde çantamızın halkalarını yapmıştık. Her tarafını dolduracak şekilde, bunda bir sayı yok. Halkamızda 60 ilmek demiştik. 60 sık iğne. Bunda yani her tarafını kaplayacak şekilde ve altında siyah gözükmeyecek şekilde olana kadar çantamızın sapını dolduruyoruz. Örüyoruz. Şu şekilde bütün etrafını örüyoruz. İki sapın ikisini de bu şekilde örelim arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Evet dostlar, çantamızın sapını her tarafını şöyle dolandım. Görmüş olduğunuz gibi siyahtı sapımız ama hiçbir şekilde gözükmüyor şu an. Evet, ipimizi uzunca kesip bıraktık. Daha sonra ilk yapmış olduğumuz sık iğneden iğnemizi geçirip ve son yaptığımız sık iğneden bu şekilde geçiriyoruz. Şöyle ek yeri belli olmasın diye. Şimdi çantamızın bakın 4 tane halkamız vardı. Tam bunun şöyle şu ortadaki 2'den çantamızı birleştireceğiz. Pardon, şöyle yapacağım. Aynı halkaları birleştirdiğimiz gibi evet arkadaşlar, çantamızın sapını görmüş olduğunuz gibi her tarafını kaplayacak şekilde ördük. Aynı halkada yaptığımız gibi şu kısmı birleştirdik. Şimdi çantamızla şöyle birleştirmeye çalışacağız. Bakın 4 tane halkamız vardı burada. Şu 4'ün arasına şu şekilde yerleştiriyoruz. Bu taraftan 2 veya 3 ilmek, buradan da 2 veya 3 ilmek alarak birleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle ben bir önce
Rastgele bir yerden iğnemi sokuyorum. Rastgele derken şöyle ayarladıktan sonra arkadaşlar, şöyle ayarlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi dikine geçiyoruz. Bu sefer 2 değil 3 defa geçiyorum arkadaşlar, sap olduğu için biraz daha sağlam olsun. Hemen yanındaki ilmeğe geçiyorum. Oraya da yine 3 defa gel git yapıyorum. Şimdi çanta sapında arkadaşlar 2 ilmekten değil 3 ilmekten geçiriyorum. Bütün ağırlığı sap taşıyacak. Evet. Şimdi 3 defa yaptıktan sonra bu sefer şu çanta sapımızdan ipimizi yürütüyoruz. Evet, yürüttükten sonra şimdi diğer halkamızla birleştirmeye geçiyoruz. Elim iyice terledi arkadaşlar. O yüzden eldivenle çekiyorum. Tam bir yaz çantası. İster plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Çok şık, çok güzel bir çanta.
Biraz fazla şey yaptım. İpi kopardım arkadaşlar. Burada ipi yeniden takacağım. İpimizi tekrar geçirdim. Evet, sonuncuyu da yaptıktan sonra iğnemi buralarda yürütüyorum. İsterseniz burada bir şey daha yapabilirsiniz. Daha da sağlam olsun derseniz. Biraz gürültülü çalışıyoruz artık. Epey bir yaptık artık. Burada ipimizi kesebiliriz. Evet, çantamızın sapının bir tarafını diktik. Diğer tarafını da dikelim. Çantamızı bitirelim. Evet arkadaşlar, çantamızı bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi çok harika bir çanta oldu. İster astarlı da kullanabilirsiniz. İçine torba kese şeklinde de dikebilirsiniz. İster böyle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Mükemmel bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup diğer çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Diğer çalışmalarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.